Merhaba Tuğrul Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Tuğrul Bey, öncelikle şunun için teşekkür etmek istiyorum. Size vakit ayırdınız. Bizi de kliniğinizde ağırlıyorsunuz. Öncelikle bunun için çok teşekkürler. Şimdi hep diş hekimleri deyince ağız ve diş sağlığı soruları bekliyor ama izleyenlerimiz benden. Bu sefer sizden horlama ve apne ile ilgili ben bilgi almak istiyorum. Çünkü benim bildiğim popülasyonda o kadar sık rastlanıyor ki bu hastalığa ve çok sıkıntı. %30, yani 100 kişiden 30 kişide var. 30 kişisinde horlama ve %10'unda ise horlama ile beraber uyku apnesi gözlenmektedir. Eyvah eyvah. O zaman bize horlama ve apnenin mantığı nasıl oluyor? Yani biz niye horluyoruz, neden apne oluyoruz? Bunu anlatır mısınız öncelikle? Horlama ve uyku apnesi gerek kişinin fiziksel sağlığını gerekse sosyal olarak etkileyen ciddi bir uyku rahatsızlığıdır. Fiziksel olarak etkilerinden bahsedecek olursak gecenin uykuda kişi rahat nefes alamadığı için kanındaki oksijen miktarı hızla düşmekte ve bunun vücutta birçok yansıması olmaktadır. Sabahları yorgun kalkma, zor uyanma, açılmaların yarım saat, bir saat sürmesi uykudan uyandığı zaman. Yani yorgun bir hal oluyor değil mi doktor Bey? Baş ağrısı, mide bulantısı, bunun yanında ağızda ve damakta kuruma, kötü bir tat ve gün içerisinde sürekli uyku olma hali gözleniyor. Bu çok sıkıntılar bunlar. Peki bu durumlar şimdi ne oluyor? İnsan bir süre sonra hani her şeye alışıyor. Bunu da rutin bir hali haline getiriyor. Ama bu uzun süreler tekrarlaya daha büyük sorunlara yol açabiliyor mu? Tabii ki. Horlama ve uyku apnesinin en büyük karakteristik özelliği zaman içerisinde sürekli hastalığın ilerleyerek şiddetlenmesi. Yani şimdi horlayan bir insan bundan belki 5 yıl sonra horlamasının üzerine uyku apneleri binmeye başlayacak ve daha sonra artık uyku apneleri kendisi hissetmeye başlayacak ve gecenin uykusunda kendisi uyanmaya başlayacaktır. Peki mesela diyelim ki bu erken yaşlarda da oluyor, ileri yaşlarda da olabiliyor. Erken yaşlarda olursa mesela çocuklarda okul performansını etkileme, daha orta yaşlarda olursa mesela fiziki işte kalp, kondisyon, nefes bunlar üzerinde etkili midir? Etkilidir. Kişi belki et yemeden ya da meyve yemeden belki yaşayabilir ama biliyorsunuz ki kimse oksijensiz yaşayamaz. Horlama ve uyku apnesi olan kişilerde kanlarındaki oksijen miktarı normal sağlıklı bireylere göre oldukça düşmektedir. Ve bununla beraber kalp de bu az miktardaki oksijeni yetiştirmek için normalden daha fazla çalışmakta ve taşikardi, aritmi, hipertansiyon gibi kardiyovasküler problemler ortaya çıkabilmektedir. Bununla beraber apneyi bağlı olarak söylüyorum. Oksijensizlik süresinin artmasıyla beraber beyinde kalıcı hasarlar oluşabilmekte, felç riski de gözlenebilmektedir. Peki bu kadar ürkütücü bir rahatsızlık için önlem almak gerekiyor. Nelerdir bunlar? Hani benim bildiğim mesela apne için CPAP denen cihazlar var. Bunların kullanımı son derece zor. Protez kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Çünkü kişinin kendi ağız yapısı ve hastalık derecesine göre protez hazırlanıp ayarlanmaktadır. Protez kişi geceleyin uykudayken kullanılmaktadır ve alt ve üst dişlere oturmaktadır. Protezin etki mekanizması şöyledir. Protez alt çeneye belli bir aşağıda ve belli bir önde konum vermektedir. Böylelikle dil kökünü öne doğru kaydırmakta ve arka yoldan hava geçişini artırmaktadır. Böylelikle buradaki tıkanan alanları veya daralan alanları açarak horlamayı ve uyku apnesini engellemektedir. Peki dediniz ki kişiye özel. Mesela Ayşe Hanım için diyelim ki hazırlanan bir protezi ben kullanamaz mıyım? Hayır. Nasıl herkesin parmak izleri farklıysa ağız yapıları da farklı ve hastalık dereceleri de farklı. Bu ağız yapısına ve kişinin kendi hastalık derecesine göre protez ayarlanmaktadır. Peki şimdi uyku apnelerinde bu protez tamamen mesela CPAP uygulamasının yerini alabilecek nitelikte mi? Evet. Hatta CPAP ile mukayese edildiğinde yapılan çalışmalar horlama protezinin gerek kandaki oksijen miktarı açısından gerekse kişinin tansiyonu açısından CPAP'a göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Şimdi radyo frekans yöntemleri var, lazer yöntemleri var. Evet. Onlarla karşılaştırdığımızda protez nasıl? Aslında bu cerrahi yöntemler tamamıyla yanlış olan yöntemler değildir. Fakat endikasyon sahası çok dardır ve daha az etkilidir. Bunun nedenleri şöyledir. Vücudumuzun bir genetik şifresi vardır. Nasıl parmağımız kesildiği zaman tekrar o yara yeri iyileşip kapanıyorsa tekrar bu dokularda sarkmalar meydana gelebilmektedir. Ayrıca bu hastalıkta esas etken küçük dil ya da yumuşak damaktan öte
dildir. Çünkü ağzımızda en çok yer kaplayan organ dildir. Fakat bu operasyonlar sadece küçük dile ve yumuşak damar yapılabilmekte, dile yapılamamaktadır. Fakat bundan dolayı hastada çok fazla bir rahatlama olmamaktadır. Ha, bundan dolayı. Evet. Şimdi bu bahsettiğiniz Evet. protez. Protez. Protez değil mi? Protez, evet. Kullanımı oldukça rahat SİPAP'a göre. Çünkü protez sadece alt ve üst dişlere oturuyor. Herhangi bir dile ya da damağa uzanmıyor protez. Alt ve üst dişlere oturarak çeneye uygun bir konum veriyor ve hava geçişini arttırarak kişinin gecenin uykusunda horlamayı ve uyku apnesini engelliyor. Peki herkes bu protezi rahatlıkla kullanabilir mi? Kullanamayacak bir grup var mı mesela? Hastalarım bazen soruyor, işte benim damaklı protezim var ya da ben hiç protez kullanmıyorum, ağzımda diş yok. Her türlü hastaya protez uygulanabilmektedir. Zaten kişiye özel olarak hazırlanması nedenlerinden birisi de budur. Herhangi kişinin ağzında isterse dişleri tam olsun ya da eksiklikler olsun ya da hiç diş olmasın, her türlü durumda bu protez uygulanabilmektedir. Peki Tuğrul Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu verdiğiniz bilgileri hem Türkiye'den hem de yurt dışından pek çok izleyenimiz, Evet. Yaşam Reçetesi izleyeni takip ediyor ve eminim ki hakikaten hem horlama hem de apne sorundan yaka silkenler de var içlerinde. Evet. Dolayısıyla gelip kendileri de bundan faydalanmak isteseler ne kadar sürede hazırlanıyor? Yani size ne kadar zaman ayırmalılar? Horlama protezi çok kısa bir sürede hazırlanabilmektedir. 3-4 saat gibi bir sürede hazırlanabilmektedir. Öncelikle sabah saatlerinde hastalarımıza randevu veriyoruz. Gerekli klinik değerlendirmeler ve ölçümler yaptıktan sonra dişlerinin ölçüsünü alıyoruz. Daha sonra hastaya tekrar protezini teslim etmek için öğleden sonra ikinci bir randevu veriyoruz. Bu süre zarfında öncelikle elde edilen modeller üzerinde çeşitli ölçümler ve analizler yaparak protezin ideal açısını hesaplıyoruz. Daha sonra şeffaf bir plastik bir materyalden protezi imal ediyoruz ve öğleden sonra hasta tekrar kliniğimize geldiğinde hastaya protezi teslim ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sağ olun, efendim ben teşekkür verdiğiniz ederim. değerli Teşekkür bilgiler ederim. için. Sağ olun. İnşallah bu protez sayesinde herkes şu sibaplardan kurtulur, Evet. rahat bir nefes Rahat, alır. evet. Evet, Doktor Bey'in açıklamaları böyle. Fakat işi bir de yaşayandan öğrenelim diyoruz. Onun için daha önce apne sorunu yaşayan, sibap kullanan, şimdi ise protez kullanmaya başlayan hasta Sayın Faruk Beler'le bir röportajımız olacak. Faruk Bey, öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hastalığınız uyku apnesi. Uyku apnesi. Kaç senedir çekiyorsunuz? Yaklaşık 10 senedir çekiyorum. Yani kilo aldıktan sonra bayağı bir burun ameliyatı da geçirdim. Kısa bir süre bir iyileşme oldu. Kilo aldıktan sonra tekrar Coştu devam ediyor. hastalık. Hastalık coştu. Peki, şimdi böyle bir sıkıntı yaşadığınıza göre neler, yani bir arayış içine de girmişsinizdir mutlaka. Mutlaka. Neler, hangi çözümleri, Şimdi tedavileri ilk önce seçtiniz? şunu söyleyeyim. Yani ben gece yattığım zaman sabah uyandığımda diyelim ki 10 saat uyudum. Ki ben aynı zamanda şoförüm yani. Mesleğim şoförlük. 10 saat dahi uyusam sabah kalktığım zaman sanki böyle savaştan çıkmış gibi. Uykuya doyamıyorum yani. Doyamıyorum, boyun taraflarım hep ıslak. Çünkü sürekli terliyorum yani. Gece uyku apnesi olarak, ben tam olarak şeylerini bilmiyorum da, bir uyku testine girdim. Bir gecede 98 sefer uyku apnesi geçiriyorum. Yani Nefesiniz duruyor yani. 98 sefer. Of maşallah. Düşünün yani şimdi sabaha kadar kalkıyorum uykulu. Sabah 4'te kalkıyorsun, işe gidiyorsun, direksiyon sallıyorsun. İster istemez uykuluyorsun. Sürekli bunu araştırmak zorunda kaldım. İnsan direksiyon başına da uyuklar bunu. Tabii. Direksiyon başında uykuluyorsun, serviste giderken uykuluyorsun, gelirken uykuluyorsun. Yani sürekli o şikayet. Ondan sonra SİBAP önerdiler yani. Doktora Bu gittiniz, SİBAP verdi. SİBAP şey yaptılar. Uyku apnesini ölçtüler, dediler bir gecede işte 98 kez nefesin kesiliyor. Aldınız mı SİBAP'ı? SİBAP'ı aldım. O gece kullandık sabaha kadar. Demek ki sabaha kadar 1 saat kullanmışım. Geri kalanı çıkardım yani. Uykumda çıkarmışım. Niye? Neden kullanıyorsunuz? Sürekli hava veriyor. Yani öyle bir hava veriyor ki ona dayanmak mümkün değil. Ayrıca 20 tane bir sürü hortumu var. Her taraftan hortum geliyor. Burnun kapalı, ağzın kapalı. Bir de onu taşımak mesela. Yani onu bir yere sürekli giriyorsun. Misafirliğe gidiyorsun, gezmeye gidiyorsun, tatile Siz bir gidiyorsun. de işiniz gereği İşin gereği dolaşıyorsun. Yani onu baktım, çaresi yok. Tesadüfen burayı buldunuz. buldum. O da internetten ararken buldum. Telefon açtık, konuştuk, geldik. İlk gece taktığım zaman yani yeni doğmuş gibi oldu. Hani horlamayı desen ki %100 böyle bıçakla keser gibi yapmıyor ama
En azından eşin yanında yatabiliyor, çocukların yanında durabiliyor. Yani işin gerçeği bu. Şimdi burada bir ağızlığınız, Bir ağızlık var yani. valiziniz Bunu var. cebinize koyup, ben gözlüğün şeyine koyuyordum. Bunlar biraz şey olunca onun içerisine koyuyordum. Mesela Gözlük kabına bile sığdırıyor. sığdırıyorsun yani. Bunu şimdi bu kadar küçük kabın içerisinde her yere taşıyabiliyorsunuz. İstediğin yere gidebiliyorsun. Yani bunu kullanmak artık nasıl sabah evden çıkarken kimliğinizi yanınızdan almak yani mutlaka almak zorundasınız. Bir gece bir yere gittiğim zaman ilk evde hanıma söylediğim şey bu. Giysilerden önce. Benim aparati koy bir kenara, her şeyi unut, onu unutma. Ona güvenerek gidiyorum yani gerçekten bu.